Kızılcık Şerbeti yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce biz bu yeni Fatih'e hiç alışamadık diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Kızılcık Şerbeti'nden en güncel gelişmeleri takip etmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Son derece heyecanlı bir bölüm izledik. Kızılcık Şerbeti'nde tansiyonun bir an olsun düşmediği, heyecanın giderek arttığı bir sürece geldik. İlk olarak Ünal ailesinin evinde yaşanan kaos dolu akşamın ardından nelerin yaşanacağıyla başlayalım. Ünal ailesinin evinde herkes baygınlık yaşadı ve birine bir şey olup olmayacağını merak ettik. Bu olay sonrası evden kimseye ciddi bir şey olmayacağını düşünüyorum. Ancak yaşanan bu olay, Bade'nin ne kadar tehlikeli bir karakter olduğunu bizlere gösterdi. Yeni bölümde bu olayın üstü Allah korudu diyerek kapatılsa bile aile içinde bu kadar büyük bir şey yaşandıktan sonra kimsenin aynı rahatlıkla devam edebileceğini sanmıyorum. Çünkü burada mesele sadece bir baygınlık değil, evin içinde kurulan tuzağın boyutu. Bu olay Ünal ailesinin güven duygusunu da sarsacak. Dizimizin yeni bölümünde aile üyeleri yaşanan bu olay sonrası birine bir şey olmadığı için şükretseler de bu işin peşini kolay kolay bırakmayacaklar. İlk şok geçince herkesin aklında aynı soru dönecek. Bunu kim yaptı? Niye yaptı? Asıl hedef kimdi? Ünal ailesi böyle bir olayın üstünü örtmeye çalışsa bile evin içinde konuşmalar bitmez. Bir yandan olayın etkisini atlatmaya çalışacaklar. Diğer yandan da bu işin arkasındaki ismi bulmak için küçük küçük araştırmalar yapacaklar. Olayın peşine düştüklerinde de Bade ile yüz yüze gelmeleri kaçınılmaz. Bade'nin bu kadar ileri gitmesi onun artık kötü niyetli ama idare edilir bir yerden çıkarıp kontrolden çıkan tehlike seviyesine taşıdı. Bu yüzden yeni bölümde aile üyelerinin Bade'ye bakışı da değişecek ve herkesin sabrı çok daha hızlı tükenecek. Bu durumun Ömer'le Ünal ailesinin fertlerinin arasını açacağını düşünüyorum. Çünkü Ünal tarafı Bade'ye karşı daha sert ve net bir tutum almak isterken Ömer'in daha temkinli davranmasını geri adım gibi görecek. Ömer bir yandan Kıvılcım'ın yanında olmak istiyor. Bir yandan da Bade'nin yalanlarıyla kafası karıştığı için doğru hamleyi bulmakta zorlanıyor. Böyle olunca Ünal cephesinde sen bizimle misin, değil misin havası oluşacak. Üstelik aile içinde herkesin sabrı taşmaya başladı. Bu yüzden Ömer'in karar anlarında yaptığı tereddütler daha fazla göze batacak. Ömer'in iyi niyetli olsa bile bu süreçte yetersiz kalıyor hissi oluştuğu an Ünal ailesi onu kendi içlerinde daha da yalnızlaştırabilir. Bu da Ömer'i büyük bir sıkışmışlığa sürükler. Şimdi gelelim Ömer ve Kıvılcım hattında nelerin yaşanacağına. Ömer son bölümde de Kıvılcım'ın yanında olmak istese de Bade gene buna engel oldu ve Ömer'i büyük bir çaresizliğe sürükledi. Ömer Kıvılcım'la olmak istiyor. Ancak Bade'nin yalanları kendisini etkiliyor. Ben Ömer'in artık Bade'nin yalanlarıyla yüzleşeceğini düşünüyorum. Ama bu yüzleşme yaşanırken Kıvılcım'ı kaybetme ihtimali de çok güçlü. Çünkü Kıvılcım'ın sabrı bir yere kadar. Ömer ne kadar ben buradayım dese de sürekli bir engel çıkıp Ömer geri çekildikçe Kıvılcım da kendini yalnız hissediyor. Kıvılcım'ın en büyük kırıldığı nokta şu: Ömer yanında olmak istediğini söylüyor ama bunu eyleme dökme konusunda sürekli tökezliyor. İşte bu da Kıvılcım'ı ben artık kendimi korumalıyım noktasına getirir. Ömer, Bade'nin yalanlarını tek tek ortaya dökse bile o ana kadar Kıvılcım'ın içinde biriken hayal kırıklığını bir anda silemeyebilir. Kıvılcım son bölümde Tuncay'ı programına konuk olarak almış ve ikilinin arasında bir arkadaşlık başlamıştı. Bu arkadaşlığın giderek ilerleyeceğini ve bu süreçte Ömer'in kıskançlık krizlerine gireceğini düşünüyorum. Ömer'in kıskançlığı sevdiği kadını kaybetme korkusuyla birleştiğinde daha sert ve daha kontrolsüz bir hale gelebiliyor. Tuncay'ın hikayesi senaristlerin istediği şekilde ilerlememişti ve son zamanlarda önemini yitirmişti. Ben tam burada Tuncay'ın Kıvılcım ile beraber tekrar katman kazanacağını düşünüyorum. Kıvılcım'ın yanında dinleyen, anlayan, yargılamayan birinin varlığı Kıvılcım'a iyi gelecek. Ömer ise bunu dışarıdan gördüğünde ister istemez daha çok gerilecek. Bu gerginlik Ömer'i daha da hataya sürükleyebilir. Tuncay ile Kıvılcım arasında kısa bir birliktelik ihtimalini de bu yüzden güçlü görüyorum. Günün sonunda Ömer ve Kıvılcım tekrar bir araya gelecektir. Ancak bu süreçte bu ikilinin hayatlarında bambaşka insanlar olacak ve oradan oraya savrulacaklar. Yani kavuşma var. Ama o kavuşmaya gelene kadar çok kırgınlık, çok yanlış anlaşılma ve çok pişmanlık izleyebiliriz. Şimdi gelelim Başak ve Fatih'e. Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör, yapım ekibi tarafından diziden çıkarılmış ve son bölümle beraber Fatih'i başka bir oyuncu canlandırmaya başladı. Açıkçası bu karakteri en azından son bölümde hiç benimseyemedim. Belki zamanla alışırız.
Ancak Doğukan Güngör'ün yeri yadırganacak gibi. Çünkü izleyici Fatih'i yıllardır sadece replikleriyle değil, tavrıyla, bakışıyla, hatta bazen susuşuyla tanıdı. Yeni oyuncu aynı cümleyi söylese bile ton farklı, duygu farklı geliyor. Bu yüzden izlerken bu Fatih mi hissi ister istemez oluşuyor. Ama senaristler burada karakteri yeniden inşa etmek isteyebilir. Belki Fatih'i daha soğukkanlı, daha mesafeli, daha kontrollü bir yere taşıyıp yeni Fatih algısına oturtmaya çalışacaklar. Yani zamanla alışırız. Ama ilk etapta yadırgamamız da çok normal. Başak ise son bölümde Bade'nin yalanlarından şüphelenmiş ve onun peşine düşmüştü. Başak karakterine giderek ısınmaya başladık ve dizinin önemli isimlerinden biri oldu. Bundan sonra Başak'ın hikayedeki yerinin daha da önemli olacağını ve Fatih ile Başak arasındaki sahte evliliğin zamanla gerçek bir aşka dönüşeceğini düşünüyorum. Bu ikili şu anlık zoraki bir birliktelik içinde ve zaman zaman birbirlerine yakınlaşsalar da zaman zaman da zıtlaşıyorlar. Ama işte bu yakınlaşıp uzaklaşmalar aralarında gerçek duyguların filizlenmesi için zemin hazırlıyor. Başak'ın Fatih'e karşı tavrı bazen sert olsa da aslında içinde doğruyu görme ve yüzleşme cesareti var. Fatih de Başak'ın bu tarafına alıştıkça aralarındaki enerji değişebilir. Çok geçmeden ikilinin arasında romantik sahneler göreceğimizi ve yakınlaşmaların yaşanacağını düşünüyorum. Başak'ın hikayesi büyüdükçe Fatih'in de ona karşı duruşu daha da netleşecek ve sahte olan şeyin yavaş yavaş gerçeğe dönüştüğünü izleyebiliriz. Şimdi gelelim Emir ve Çimen'e. Emir ve Çimen son bölümde de Salkım'ın gölgesinde evliliklerini sürdürmeye çalışmışlardı. Salkım'ın Çimen'e yönelik planları hepimizi yıldırdı. Emir ise bu süreçte Çimen'in yanında olmaya çalışsa da annesine de bir şey diyemedi. Bu ikilem Emir'in en büyük açmazı. Çimen beni seviyorsan beni savun diye bekliyor. Emir ise annem sonuçta diyerek geri çekiliyor. Ben Salkım'ın bir süre daha Çimen'e yönelik kötü planlarını göreceğimizi, ancak en sonunda bu ikilinin arasındaki aşkı kabul edip daha fazla Çimen'le uğraşmayacağını düşünüyorum. Ama o kabul dediğim şey Salkım'ın birden yumuşaması şeklinde olmayacak. Daha çok planların ters tepmesi, istediği sonucu alamaması ve karşısında Kıvılcım'ı daha sert bulmasıyla olabilir. Kıvılcım ise bu süreçte kızını Salkım'ın kötülüklerinden korumaya çalışacak. Salkım'la Kıvılcım arasında zıtlaşmalar göreceğimizi ve geçmişte Kıvılcım'la Pembe arasında gördüğümüz muhafazakar aile, seküler aile çatışmasını bu sefer Kıvılcım'la Salkım arasında göreceğimizi düşünüyorum. Bu çatışmada iki taraf da geri adım atmayacak. Sözler sertleşecek, sınırlar çizilecek. Kim nerede duruyor daha netleşecek. Emir'in ise Çimen'i üzebileceği bölümler izleyeceğimizi düşünüyorum. Belki klişe olacak ancak senaristler klişe senaryoları seviyor. Bundan dolayı ilerleyen bölümlerde Emir'i Çimen'i aldatırken görürsek hiç şaşırmayalım. Çünkü Emir'le Çimen ilişkisi geçmişte gördüğümüz ve dizinin ana hikayesini oluşturan Fatih ile Doğan'ın bir yansıması gibi. Bundan dolayı bu ikilinin arasındaki birliktelikte geçmişte Doğa ile Fatih'in ilişkisindeki benzer sahneleri izleyeceğimizi düşünüyorum. Aynı güven meselesi, aynı ben yeterli değil miyim sorgusu, aynı kıyaslar ve aynı kırılma anları. Bu da Çimen'i daha çok olgunlaştırırken Emir'i ise daha zor bir sınava sokacak. Son olarak Nursema'ya değinip videomuzun sonuna gelelim. Son bölümde Nursema ile İlhami arasında sahneler izlemeye devam etmiştik. Bu süreçte İlhami'nin babası da dizimize tekrardan dahil oldu. İlhami'nin babasının Nursema'ya yönelik sözleri onu fazlasıyla etkiledi. Diğer tarafta ise Asil'in planları ve Nursema'nın ona karşılığı heyecan dolu anlar izlememize sebep oldu. Nursema'nın aklı bir hayli karışık. Ancak Asil Nursema'yı kıskacına almış durumda. Asil Nursema'yı etkileyip ardından onu Ünal ailesine karşı yapacağı planlarda kullanmak istiyor. Nursema da en azından kısa bir süreçte Asil'e kanacak. Çünkü Asil Nursema'nın zayıf noktalarını biliyor ve oradan yürüyor ve Nursema'yı şimdiden etkilemiş durumda. Bakalım Nursema'nın seçimi kimden yana olacak? İlhami mi yoksa Asil mi?